Değerli izleyicilerim ve takipçilerim, Alevle Mutfak Aşkına kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün de sizlere yumuşacık ve çok lezzetli bir Nutellalı kek tarifi hazırladım. Tam ölçü ve garanti lezzet olan bu tarifimi mutlaka deneyin diyorum. Sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifime geçiyorum. Hepinize iyi seyirler. Tarifi ilk olarak kek kalıbımı yağlamakla başlıyorum. 1 tatlı kaşığı tereyağını alarak fırça yardımıyla her yerine sürüyorum. Bir diğer taraftan fırınımı 180 derece alt üst ayarı açarak ısıtıyorum. Kekimi hazırladıktan sonra sıcak fırına koyacağım ve fırının çok güzel bir şekilde ısınmış olması gerekiyor. Kekin kalıptan rahat bir şekilde çıkması ve yapışmaması için kalıbın her yerinin güzelce yağlanmış olması oldukça önemli. Bunu her kek tarifimde özellikle belirtiyorum. Güzelce yağladığım kalıbı şimdi kenara alıyorum ve hemen kekimi çırpmaya başlıyorum. İlk olarak şunu belirtmek istiyorum. Tarifimde kullandığım tüm malzemeleri oda sıcaklığında kullanıyorum. Çırpma kabına ilk olarak 4 adet yumurtayı alıyorum. Üzerine 1,5 su bardağı toz şeker ekliyorum. Tarifimde kullandığım su bardağı ölçüsü 250 ml. Sonrasında yarım çay bardağı sıcak su ekliyorum. Suyun ılıktan biraz daha sıcak olması gerekiyor. Çok kaynar su eklemeyin lütfen. Aksi halde yumurtalarınızın pişmesine sebep olursunuz. Şimdi bu üçlü karışımı mikserin yüksek devrinde yaklaşık 3 dakika boyunca çırpıyorum ve tamamen krema kıvamına gelmesini sağlıyorum. Yumuşak ve kabarık bir kek yapmanın en önemli püf noktası kullandığınız tüm malzemelerin oda sıcaklığında olması gerekiyor. Sonrasında da yumurta ve şekerin iyice çırpılıp köpürtülmesi gerekiyor. Tabii yumurta ve şekeri çırpıp köpürttükten sonra da söndürülmemesi gerekiyor. Yeri geldikçe sizlerle bu püf noktaları paylaşıyor olacağım. Gördüğünüz gibi çırpıldıkça kıvamı çok daha güzel oluyor ve rengi gitgide açılıyor. İstediğimiz kıvama yavaş yavaş ulaşıyoruz. Mikserin yüksek devrinde yaklaşık 3 dakika boyunca çırparak yumurta ve şekeri iyice köpürttüm ve hazırladım. Şimdi sıvı malzemelerimi ekleyeceğim. İlk olarak 1 su bardağı süt ekliyorum. Biraz önce de belirttiğim gibi kullandığım tüm malzemeler oda sıcaklığında. Daha sonra 1 su bardağı sıvı yağ ekliyorum. Sıvı malzemeleri ekledikten sonra mikserle çok kısa süre karıştırıyorum. Daha sonra kuru malzemeleri eleyerek ekleyeceğim. Bu da kabarık ve yumuşak bir kek yapmanın diğer püf noktası. Sıvı malzemeleri yeteri kadar karıştırdıktan sonra ilk olarak unumu ekliyorum. Tarifim için toplamda 2,5 su bardağı un kullandım. Yine kullandığım su bardağı ölçüsü 250 ml. Sizlere tavsiyem başlangıç olarak 2 su bardağı un ekleyin. Sonrasında kıvamına bakarak un ilavesi yapabilirsiniz. Kullandığınız unun markası ve kalitesinden tutun da kullandığınız yumurtanın ebatı dahi un miktarını etkileyecektir. Unun tamamını ekledikten sonra 2 yemek kaşığı dolusu nişasta ekliyorum. Buğday ya da mısır nişastası hiç fark etmez. Her ikisini de kullanabilirsiniz. Sonrasında 2 paket kabartma tozu ve 1 paket vanilya ekliyorum. Yine tüm bu kuru malzemeleri eleyerek ekliyorum. Bu şekilde eklendiği zaman kek harcının ne kadar hacimli ve yumuşak olduğunu göreceksiniz. Kuru malzemelerin de tamamını ekledim. İlk olarak mikseri çalıştırmadan şöyle bir karıştırıyorum ve tozmasını engellemiş oluyorum. Sonrasında çok kısa süre karıştırıyorum ve kek harcımı hazırlıyorum. Artık bu aşamadan sonra mikser kullanmıyorum. Çırpma kabının kenarlarını iyice sıyırarak güzelce aşağıdan yukarıya doğru karıştırıyorum. Tarifimde kullandığım tüm malzemeleri videonun altındaki açıklama kısmına ölçüleriyle birlikte ekliyor olacağım. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz.
Karıştırırken de aşağıdan yukarıya doğru havalandırarak karıştırın ve yumurtaları lütfen söndürmeyin. Kıvamının ne kadar akışkan ve güzel olduğunu görüyorsunuz. 1 adet limonu güzelce yıkadım ve kuruladım. Kabuğunu rendeliyorum. Limonun kabuğunu rendelerken beyaz kısımları rendelememeye özen gösterin. Böylelikle kekiniz acı olmayacaktır. Kabuğunun tamamını rendeledikten sonra limonun da suyunu sıkıyorum. Suyunu sıkarken süzgeç kullanmayı ihmal etmeyin. Böylelikle çekirdekleri içerisine düşmemiş olacak. Limon kabuğu kekimize lezzet verecek. Limon suyu da kekin ekstra yumuşak olmasını sağlayacak. Bu da bir diğer püf noktası. Tekrar aşağıdan yukarıya doğru güzelce karıştırıyorum. Bu süre zarfında fırınım da güzelce ısındı. Kekimi hazırladıktan sonra sıcak fırına koyacağım. Oldukça akışkan ve ipek gibi bir kıvama sahip. İstediğimiz kıvam tam olarak budur. Şimdi hazırladığım kek harcının tamamına yakınını kalıba aktarıyorum. Dibinde çok az bırakacağım. Bıraktığım harcın içerisine de Nutella ekleyeceğim. Tarifimin tüm detaylarını videomda sizler için paylaştım. Yine de aklınıza takılan bir şey olursa yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Gördüğüm an o değerli ve güzel yorumlarınıza hemen dönüş sağlayacağım. Şimdi kalıbımı kenara alıyorum. Çırpma kabının kenarlarını iyice sıyırıyorum. Sonrasında içerisine tepeleme olacak şekilde 2 yemek kaşığı Nutella ekliyorum. Tamamını ekledikten sonra çırpıcıyla homojen bir karışım elde edinceye kadar çırpıyorum. Güzelce karıştırdım ve istediğim kıvama ulaştım. Oldukça akışkan, güzel bir yapıya sahip. Şimdi bu hazırladığım çikolatalı karışımı kek harcının üzerine döküyorum. Daha sonra bir bıçak yardımıyla gördüğünüz gibi şekil veriyorum. Böylelikle içerisinin desenli olmasını sağlıyoruz. Sonrasında hazırladığım keki önceden ısıttığım 180 derecelik alt üstlerle fırına koyarak pişiriyorum. İlk 20 dakika fırının kapağını kesinlikle açmıyoruz. 20 dakikanın sonunda pişip pişmediğini kontrol edebilirsiniz. ...35 dakikanın sonunda pişen keki fırından çıkartıyorum ve biraz soğumaya bırakıyorum. Kekin ilk sıcaklığı gittikten sonra kalıba ters çeviriyorum. Kekin kalıptan ne kadar rahat bir şekilde çıktığını ve yapışmadığını görüyorsunuz. Şekli, kıvamı ve yumuşaklığı gerçekten çok güzel oldu. Daha sonra kekimi oda sıcaklığında soğumaya bırakıyorum. Sıkma torbasına biraz Nutella koydum. Şimdi kekimin üzerine desen yapıyorum. Kekin üzerine bolca sıkıyorum. Daha sonra kaşık yardımıyla üzerine biraz yayıyorum. Tabii ki sizler dilediğiniz gibi süsleyip servis edebilirsiniz. Akışkan bir görüntü vermek için kaşıkla aşağıya doğru çekiyorum. En son üzerine bolca Antep fıstığı serpiyorum. Hem göze hem de mideye hitap eden Nutellalı kekim artık servis için hazır. Bu lezzetli tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Hemen bir dilim keserek sizlere bir de iç dokusunu göstermek istiyorum.
Kekin içerisinde hiçbir hamurlaşma olmadı. Ne kadar yumuşak olduğunu şu görüntüsünden dahi anlayabilirsiniz. Tarifim tam ölçü ve garanti bir tariftir. O yüzden tarifimi gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Hemen bir dilim kesiyorum. Sizlere daha detaylı göstermeye çalışıyorum. Oldukça hafif, çok da fresh bir tarif oldu. Umuyorum ki sizler de bu tarifimi denediğinizde çok beğeneceksiniz. Sizler bu lezzetli tarifimin son halini izlerken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bugün yine çok güzel bir tarifimin sonuna geldim. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, hala kanalıma abone değilseniz bana destek olmak için abone olmayı ve yeni videolarımdan anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. O değerli ve güzel yorumlarınızı her zaman bekliyorum. Videolarımı görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Başka tariflerde ve başka lezzetlerde buluşmak ümidiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.